Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden vanilyalı harf pasta tarifimi paylaşmıştım. Bu kez çikolatalı harf pasta tarifini paylaşacağım. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle kremayı yapmakla başlıyorum. 200 ml sıvı krema, yani bir kutu sıvı kremayı küçük bir sos tenceresine alıyorum. Bunu öncelikle ısıtacağım. Kaynama noktasına geldiği zaman içerisine 200 gram bitter çikolata ekleyeceğim. İsterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer bitter çikolata kullandım. Sosumu bu şekilde karıştırıyorum öncelikle. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Tamamen böyle fokur fokur kaynatmayacağız. Kenarlardan kaynamaya başladığı zaman hazır. İlk pişirdiğimiz zaman böyle çok sıvı bir krema oluyor. Sonradan donacak ama. Şu anda kaynamaya başladı. İçerisine 200 gram bitter çikolata ekliyorum. Ocağın altını burada mutlaka kısın. Kısık ateşte olsun. Çikolataları küçük parçalara bölerseniz daha rahat çalışırsınız. Çikolatalarımı ekledikten sonra dikkatli bir şekilde karıştırmaya başlıyorum. Tamamen eriyene kadar karıştıracağız. Karıştırmayı kesinlikle bırakmayın, yoksa çikolata yanabiliyor, dibine tutabiliyor. Bu şekilde tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi kıvamı çok sıvı ama 3-4 saat sonra buzdolabında beklettikten sonra katılaşacak. Dr. Oetker'in vanilyalı pasta kremasını kullanıyorum. Normalde 1,5 su bardağı süt ile çırpılması gerektiği yazıyor ama ben genellikle 1 su bardağı süt ile çırpıyorum. Bu kremayı çırptıktan sonra hazırlamış olduğumuz ve donmuş olan ganaş kreması ile birleştireceğiz ve çok hafif çikolatalı bir kremamız olmuş olacak. Normalde ganaş kreması kendi başına çok ağır bir krema, çikolatalı olduğu için. Ama bu krema ile birleştiği zaman ortaya böyle çok güzel, hem böyle yoğun çikolatalı ama insan içini çok baymayan bir krema olmuş oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ben bu kremayı aynı zamanda cupcake'lerimin üzerini süslerken de kullanıyorum. Her zaman tercih ettiğim bir krema. Bu şekilde çırptıktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz ganajı ekleyeceğiz. Şimdi ganaj çok sıvıydı ilk yaptığımızda, hatırlarsanız. Şu anki kıvamını göstermek istiyorum. Bakın, çok koyu. Burada çok katı, gözünüzü korkutmasın. Pasta kremamızla birleştiği zaman yumuşak kıvamlı bir krema olacak. Şimdi hepsini ekledim. Güzelce son kez çırpıyorum. Yüksek devirde yaklaşık bir 3-4 dakika kadar daha çırpmaya devam edeceğim. Daha sonra kremamız hazır olmuş olacak. İsterseniz bu kremayı pastalarınızın arasında, isterseniz cupcake'lerin üzerinde ya da böyle kuplu tatlı yapacaksanız onu süslemede de kullanabilirsiniz. Pastamızın keki için kanalımda bulunan rulo pasta tarifinin kekini kullandım. Buraya bir yere link ekleyeceğim, rulo pastanın linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Sadece ek olarak 3 yemek kaşığı kadar kakao koydum içerisine. Başka herhangi bir farklılık yok. Dediğim gibi kanalımda bulunan rulo pasta tarifinden keki öğrenebilirsiniz. Yumurta aklarını yüksek devirde çırpmıştım. Sarılı karışımı da içine aldım. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonradan hazırlamış olduğum bu kek karışımını yağlı kağıt sarmış olduğum fırın tepsisine döküyorum. Önceden ısıtılmış 160-170 derece fırında yaklaşık bir 20 dakika pişecek. 15-20 dakika. Kek biraz çabuk pişiyor. O yüzden dikkatli pişirmenizi öneririm, kurumasın diye. Bu şekilde tepsimize yayıyoruz bir spatula yardımıyla. Kekimiz piştikten sonra başka bir yağlı kağıdın üzerine kekimizi ters çeviriyoruz.
Ve buradaki yağlı kağıdını çıkartıyoruz. Kek soğuduktan sonra hemen kullanmayacaksanız eğer üzerine mutlaka bir bezle örtün ki kurumasın. Şimdi harfi nasıl yaptığıma gelecek olursak normal bir A4 kağıdına N harfinin çıktısını aldım. Ama bana biraz ince geldiği için biraz böyle yanlardan çizerek kalınlaştırıyorum harfimi. Daha sonra kesiyorum. Kağıtla çalışması biraz zor oluyor. Kekin üzerinde hani kağıt yumuşak kalıyor. Bu şekilde mukavvanın üzerine harfi çiziyorum. Kullanmış olduğum renkli mukavva. Mukavva sert olduğu için çok rahat çalışılıyor. Bu şekilde kesiyorum ve harfimi çıkartıyorum. Kalıbım hazır. Harfli pasta yaparken zaten kalıp kullanmanıza gerek yok. Kendi kalıbınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Kekimin kenarına harfimi koydum. Bir tane kekten 2 tane harf çıkartıyorum. O yüzden eğer siz de böyle yapacaksanız kekin ortasından kesmeyin. Bu şekilde hemen videomu hızlandırdım. Birinci katı çıkarttım. Şimdi kalan kekimden ikinci katımı çıkartıyorum. Tam yetiyor zaten. Bu artan keklerle de ben genellikle kup yapıyorum kalan kremalarla. Şimdi muzlu sütle birinci katı ıslatacağım. Normalde çok fazla ıslatmıyorum ama keklerimi bu sefer böyle biraz aroma vermesi için muzlu sütle ıslatmayı tercih ettim. Sol tarafta da süsleme malzemelerim var. Makaron kullandım yine. Çilek, Ferrero var. Kendi hazırlamış olduğum tablet çikolatalar var. Bir de çokomeller var. Kinder sürprizim var. Bu şekilde ıslattıktan sonra kremamı sıkmaya başlıyorum. Öncelikle kremayı kenarlardan sıkmaya başlıyorum ve kremalar birbirine değecek şekilde sıkıyorum. Aralarda boşluk kalmasın. Boşluk kaldığı zaman çok güzel durmuyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu şekilde daha şık duruyor. Önce bu şekilde çerçeve yapıyorum. Daha sonra iç kısmını dolduracağım. Bu ara kat olduğu için orta kısmına bu şekilde gelişigüzel krema sıkıyorum. Şimdi diğer kek parçasını da üzerine kapatacağım. İkinci katı ıslatmıyorum. Sadece alt kısmını ıslattım. Onu da söyleyeyim. Koyduktan sonra yine kremamı sıkmaya başlıyorum. Yine önce çerçeve yapıyorum. Daha sonra orta kısmına dolduracağım. Ama bu sefer orta kısmını doldururken az önceki gibi gelişigüzel sıkmayacağız. Ortasını da bu şekilde dikkatlice dolduracağız. Çünkü bu üst katı olduğu için artık gözükecek. Gerçi üzerine süslemeler geliyor ama yine de güzel dursun. Bakın kremanın kıvamı da gayet güzel. Yani böyle akmıyor. Çok da sert değil. Tam böyle istediğimiz şekli alıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu kremayı. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi ortada kalan kısımları da yine sıkarak dolduruyoruz. Artık süsleme kısmına geçtik. Öncelikle ben bu sefer çilek koyuyorum. Burada canınız nasıl isterse, gözünüze nasıl güzel gelirse o şekilde süsleme yapabilirsiniz. Çileklerin yanına çikolatalarımı koyuyorum. Çikolataları kabından çıkartmadan koyuyorum. Gold olduğu için kaplaması daha şık duruyor. Makaron ekliyorum. 2 tane makaron yan yana geldi yanlışlıkla. Onu oradan kaldıracağım şimdi. Evet. 3. makaronumu da ekledim. Daha sonra çokomel ekliyorum. Çokomelleri bu sefer kağıdından çıkarttım mavi olduğu için. Çok fazla renkleri birbirine karıştırmayı sevmiyorum böyle. Sadece bu pastada mesela kahverengi, gold ve kırmızı kullandım. Onun haricinde herhangi bir renk kesinlikle karıştırmıyorum. Bana göre öyle çok göz yoruyor. O yüzden çokomeller mavi olduğu için onların poşetlerini çıkarttım.
Ortada boşluk kaldı. Oraya Kinder Sürpriz'in bir yarısını koyuyorum ve içerisine çikolatalı drajeler koyacağım. Bu da arkadaşım Sümeyye'nin fikriydi. Harf pasta yapacağım dediğim zaman bana böyle bir fikir vermişti. Çok da güzel oldu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Artık burada son rötuşları yapıyorum. Çileklerimi koyuyorum. Beğenmediklerimi çıkarıyorum vesaire. Dediğim gibi gözünüze nasıl güzel gözüküyorsa o şekilde yapabilirsiniz bundan sonrasını. Siz renkli de yapabilirsiniz. Ben çok renkli sevmiyorum diye karıştırmıyorum ama isteyenler tabii ki renkli de yapabilirler. Tamamen size kalmış, zevk meselesi. Bu şekilde pastam artık hazır olmuş oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz tarifler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.